Bugün arkadaşlarımla birlikte sizleri dijital bağımlılıktan, günümüzde çok yaygın olan, maalesef birçok kişi bunu çocuklarda zannediyor ama büyükler de bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. O yüzden dijital bağımlılıktan bahsedeceğiz. Ne şekilde dijital bir bağımlılık yaşıyoruz? Hangi durumlarda yaşıyoruz? Bütün bunları sizlerle, arkadaşlarımla birlikte ele alacağım. O yüzden de sizler de yazarak, paylaşarak bize katkıda bulunursunuz ve gerçekten birçoğumuzun belki çocuklarıyla yaşadığı, eşiyle yaşadığı bu dijital bağımlılığın nelere kadar yol açtığını, ne zaman nasıl başladığını, bütün bunları sizlerle birlikte ele alacağız. Dediğim gibi birazdan arkadaşlarım da katılacaklar ve onlar da özellikle bu programda bize katkı verecekler. Şimdi onları yavaş yavaş Emir Ali Bey, öncül dostum birazdan katılacak. Onları da ben yavaş yavaş katacağım. Hoş geldiniz Duru Hanım. Merhabalar Sabri Bey. Ben siz gelmeden önce yavaş yavaş bir açılım yaptım. Emir Ali Bey, öncül dostum, Mustafa öncül dostum da katılırlar. Size yavaş ben sözü bırakayım isterseniz. Neler var? Özellikle çocukluk yaşlarından başladığımız için çocuklarımızda neler görüyoruz dijital bağımlılıkla ilgili. Onları Emir Ali dostum da geldi. O zaman biraz daha çocukluktan başlayıp bugüne gelirken ben de dostum başvurunca onu almak için şey yapayım. O da katılacaktı. Biz böyle yavaş yavaş dijital bağımlılıktan, bunun göstergelerinden, çünkü büyüklerde, çocuklarda da biz bunu farklı şekillerde de görebiliyoruz. Yani kullanım alanları da farklı olabiliyor. Sıkıntı olabiliyor. Çocuklarda daha belki müdahale etmek kolayken büyüklerde giderek bu zorlaşıyor. Onun için yavaş yavaş Duru Hanım'la başlayalım çocuklardan. Yavaş yavaş da büyüklerle birlikte buralara geliriz diye düşünüyorum. Top siz. Buyurun. Tabii hocam. Öncelikle çocuklar için dijital bağımlılık nedir diyerek başlayabiliriz. Çünkü bu soru çok kafa karıştırabiliyor. Çocukların uzun saatler boyunca telefon, tablet, televizyon veya bilgisayar başında vakit geçirmesi ve bu süreyi kısıtlamaya çalıştığınızda aslında aşırı tepki göstermesi dijital bağımlılığın en temel işaretlerinden biri oluyor. Bağımlılık noktasına gelen dijital kullanım şu belirtilerle daha net bir şekilde de kendini gösteriyor aslında. Sürekli ekran başında kalma isteği, dediğim gibi. Telefon veya tablet olmadan huzursuz hissetmek çocukta. Bunu ebeveyn çok net bir şekilde gözlemleyebilir zaten. Evet. Sosyal hayattan uzaklaşma, sosyal becerilerde zorlanma, huzursuzluk hissi, oyun, video veya sosyal medya olmadan sıkılma ve mutsuz hissetme. Ve ayrıca en önemli göstergesi ve ailelerin bize başvurma sebebi bu oluyor. Odaklanma ve ders başarısında düşüş. Çünkü sosyal medyada bildirimler, işte çabuk tüketilen içerikler ne oluyor? Çocuğun dikkat süresini kısaltıyor. Çocuk derslere yeterince özen ve dikkat gösteremiyor. Böyle olunca da tabii akademik başarısında düşüş oluyor. Ve tam bu noktada da aileler artık dur demenin yolunu arıyorlar. Dur Giriş dedikleri olarak yer zorlandıkları yer. Doğru mu? Yani evet bir yere hocam. ailelerin çabaları maalesef çok yeterli olmayabiliyor. Ta başından itibaren buna göz atmaları lazım. Ne dersiniz? Hocam ben bu konuda çok katılıyorum size ama maalesef günümüz hayat temposunda ailelerde zorlandıkları noktalarda ekranı çocuklarına kendilerine vakit ayırabilmek için sıklıkla verebiliyorlar. Bir kaçış olarak görebiliyorlar.
Ama akademik başarı biliyoruz ki ailelerin en büyük yumuşak karnı diyeyim. Oraya Evet. gelene kadar çok da dokunmuyorlar aslında ve hep şunu duyuyoruz Hı. her birimiz. Ne olacak? İnternet devrindeyiz, teknoloji devrindeyiz. Arkadaşlarında var. Ben onun elinden alamam ki gibi o süreci biraz daha bastırıp manipüle ediyorlar aslında ve akademik başarısındaki düşüşle birlikte bizlere başvuruyorlar diye aslında söyleyebiliriz. Yani kontrolden çıktığı zaman demek daha doğru. Evet, evet hocam. Merhaba Öncül dostum, merhaba Emir Ali dostum. Merhabalar. Biraz gecikmeli geldim ben. Kusura bakmayın. Tamam, gene de çok teşekkürler. Rica E, ederim. Ne demek? Duru Hanım'la birlikte başladık işte çocuklarda bu ekran kullanımıyla birlikte başladık. Tabii oradan biraz yavaş yavaş çocukluk çağlarından gidelim istiyorum. Bazı aileler hiç vermemeyi tercih ediyorlar. Bu da güzel. İşte yanlış kullanmasın, etmesin bu yaşta. İkincisi de başlangıçta kendi rahatı için, konfor alanı için aileler bir şekilde onların eline telefon verirken sonradan alamaz olmaları. İşte o aradaki dengeler herhalde temel iş diye düşünüyorum. Neden? Hocam çok haklısınız ama Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda bir modeli var zaten. Bir araştırma var. Hatta bir değil birden fazla var ama en geçerlisi bu olduğu için biraz bahsedebiliriz isterseniz. Yaşa göre ne şekilde düzenleyebiliriz, ne şekilde sınırlar koyabiliriz diye. Öncelikle Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 0-2 yaşta çocuklara kesinlikle ekran önerilmiyor. Neden? Beyin gelişimi ve gerçek dünya etkileşimi çok önemli. Tabii burada bazı istisnalar söz konusu olabiliyor. İşte büyük anneyle görüntülü konuşma gibi. O küçük nüansları göz ardı edebiliriz. Başka ne var 0-2 yaşta? Gelişim için en hızlı dönem biliyorsunuz ki. Dil gelişimi, göz teması, sosyal bağ kurma becerileri ekran kullanımından çok çok olumsuz etkilenebiliyor. O yüzden 0-2 yaşta Dünya Sağlık Örgütü diyor ki birçok uzman için de böyledir bence gözlemlerimize dayanarak. Evet çocuk ekrana çok da maruz bırakılmamalı. Sonrasında 2 ve 5 yaşı incelemişler. Burada da günde 1 saat maksimum o da kaliteli içerik diyor bize. Yani bu nedir? Pasif içerik olmamalı. Sosyal medyada çocuk kaydırmamalı. Ne olabilir? Şarkılar, hikayeler, böyle daha canlı renkler, çocuklara dair, dil becerisine dair bu şekilde diyor. 6-12 yaşta birazcık ergenliğe gelmekle birlikte 1 saati 2 saati çıkarabiliriz diyor. Ve okul dışındaki zamanlarda aslında fiziksel ve sosyal aktiviteleri öncelikleyelim. Ekran süresinde de daha çok sanat, aktif sporlar, aktif sporlara dair içerikler, belki izlemeler diyor. Son olarak da 18 ila 13 yaş aralığını almıştı. Orada da günde maksimum 2 saat diyor. Bu tabii akademik çalışmalar için değişiklik gösterebilir diyor. Orada öyle bir tolerans tanımış çocuklara. Ve yatmadan önce 13-18 yaş aralığında mavi ekran süresindeki sınırlamayı artık bu çocuklar alışkanlık haline getirmeli ve 1 saat öncesinden bırakmalı olarak aslında sınırları belirlemiş Dünya Sağlık Örgütü. Ve buna göre de aslında evet yaşamada çok uyarlanabilir. 1 saat az bir ekran süresi değil bence çocuklar için. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz bu konuda? Ben burada bir ufak lafa girebilirim hemen. Duru hocam zaten akademik olarak neyin nasıl olduğunu çok güzel anlattı ama hani şunu eklemek istiyorum. Evet 1 saat, 2 saat bir sınırlandırma koyuyoruz, bir şeyler söylüyoruz çocuklar için ama e, şu an izleyenlerden de mutlaka çocuk yetiştiren, çocuklarla uğraşan, o ağıtlar, o şımarıklıklar çeken bir sürü ebeveyn vardır diye düşünüyorum. Belki kendimiz de buna maruz kalıyoruzdur. Bazen bu şeyleri yapmak yani 1 saatle sınırlandırmak ya da artık bir noktada aman artık dayanamıyorum şu tableti alsın da bir sussun ben de birazcık kafamı dinleyeyim dememek birazcık zor oluyor olabilir. Bu noktada bence insanın çocuğundan önce kendisini
birazcık dijital ekran konusunda, işte dijital bağımlılık konusunda, teknoloji bağımlılığı konusunda kendisini terbiye edip kendisini birazcık daha sınırlandırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendisini sınırlandırmadığı sürece çocuğun karşısında telefonla oynayıp çocuğa hayır sen oyuncaklarınla oynayacaksın demek bir noktada çok da doğru olmayacaktır. O yüzden çocukların da eğitiminin, bu konudaki eğitiminin başlaması için öncelikle insanın kendisini eğitmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha ilerleyen vakitlerde zaten şunu konuşuruz, yani bir yetişkin neler yapmalı, gününü, iş yerindeki planlamasını nasıl dijital olarak göstermeli, nasıl davranmalı. Bunları zaten konuşuyor oluruz ama bence evet, çocuklar kesinlikle dijital ekran saatleri kısıtlanmalı, bunlar takip edilmeli, neler yaptığı incelenmeli. Ama insanlar kendilerine önce bir bakmalılar ve çocuklarına, nasıl her zaman biz rol modelden bahsediyoruz ve sürekli buna örnek veriyoruz çocuklarla ilgili. Bu sebeple insan kendisi güzel bir rol model olabilmek için gerçekten kendisini eğitmeli bu konuda diye düşünüyorum. O zaman ben kısa bir şey söyleyeyim. Öncülden bekledim ama hı hı deyince ben dedim bak. Ben dinliyorum şu anda. Diyorsan paylaşmak istersen dinlerim öncül dostum. Ee, hocam, şimdi bizim çocukluğumuzdan bugüne veya bugünden bizim çocukluğumuza baktığımızda da şöyle bir durum var. Hayatımızda hep böyle yeni yeni dönemler var. Yani bizim annemizin, babamızın olduğu dönemle bizim çocukluğumuz. Onların çocuk olduğu dönemle onların annesinin, babasının olduğu. Sürekli hayat içerisinde bir yeniliklerin hayata katıldığı bir şey var, akım var. Dolayısıyla biz, yani ben kendi adıma söyleyeyim, işte 60 yaşındaki bir insan şu anda 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuğun veya gencin hayatı konusunda ahkam kesiyor ama ancak biz o olaylara bir bilimsel yönden yaklaşabiliyoruz. Duru Hocam'ın yaptığı gibi, bir de gibi yaklaşabiliyoruz. Yani onları anlıyormuş gibi, onlar gibi eğleniyormuş gibi yaklaşabiliyoruz. Burada bir denge kurmak gerekiyor. Yani o çocukların artık dünyası o. Bizim çocukluğumuzda yoktu, hatta gençliğimizde bile yoktu bizim. Ama onların dünyasında artık var ya, bundan sonra yoğunlaşarak, üstüne böyle boca edilerek bu hayat devam edecek. Onları böyle yasaklamak, engellemek gibi değil de onlarla birlikte yaşayacakları bir ortamı oluşturmak gerekiyor sanırım. Mesela yemek yemek gibi düşünelim. Yemek yiyor çocuklar ama işte fast food yiyorsa şeker hastalığına doğru gidiyor. Bunu düzen şey yapmak var. Yemeği yasaklamıyoruz çocuğa biz. Nasıl yemek yiyeceğini öğretiyoruz. Nasıl sağlıklı besleneceğini öğretiyoruz büyükler olarak. Belki burada da nasıl sağlıklı dijital bir hayat sürebilirler. Bunu öğretmemiz gerekiyor sanırım. O zaman çok kısa araya girip sonra Duru Hanım'a sözü vereyim. Şimdi aslında biz bunu geçmişte yaşadık diye düşünüyorum. 60'lı yaşlardaki insanlar televizyonun ilk Türkiye'ye geldiği zamanı yaşayan insanlar. Evet. Biz bunu yaşadık. Hep söylerim. İstiklal Marşı'yla açıp akşamları İstiklal Marşı'yla kapatan bir nesil yetişti. Bütün aile televizyon başındaydı. Sadece farklı olanı şimdi her biri kişisel olarak alıp o televizyonu sanki odasına gidiyormuş gibi şu andaki durum. Ama o zamanlar insanların bu başladığı yaşantı, o televizyonu doğru kullanmaları maalesef onlarca seneyi aldı. Yani 10 sene, 20 sene, belki 30 sene sonra insanlar sadece program bazında bir şey seyretmeyi, sadece faydalı şeylere odaklanmayı, biliyorsunuz. Aptal kutusu adı verildi. Yani Evet. olarak onun başında olan insanların ne kadar zarar gördüğü, ne kadar olduğu, bunun artık bir bağımlılık vardı. Eskiden televizyon bağımlılığı vardı. Şimdi aslında baktığınızda dijital bağımlılık bir yerde, dijital bir ortamda televizyon. Bugün farklı bir şekilde gidiyor. Yani biz bunu gerçekten Duru Hanım'ın dediği gibi doğru saatlerde kullanabilmek, sınırlamayı iyi verebilmek lazım. Ama bu sınırlamaya büyüklerin önce Emir Ali dostum dediği gibi rol model olmak. Yoksa
hadi ben telefonla bakıyorum sen git dersine bak demek. Yahut da al sesi çıkmasın diye o 3 yaşındayken elinde belki upuzun saatler onları verebilmek aslında bir yerde ailelerin küçük bir canavarın büyüdüğü zaman bunun farkına varıp sıkıntı yaşamalarına neden oluyor. Küçük canavarı biraz da biz yaratıyoruz diye düşünüyorum. Ne dersin? Ben burada bir şey söylemek istiyorum hocam. Siz hatırlarsanız Emir Ali ve Duru hocam belki hatırlamayabilirler. Eskiden duvarlarda, gazetelerde, dergilerde sigara reklamları yayınlanırdı. Evet. Dev reklamlar yayınlanırdı. Televizyonlarda var mıydı hatırlamıyorum ama duvar reklamları vardı, billboardlar vardı, sigara reklamları. Ve bir süre sonra sigaranın sağlığa zararları sadece sağlığa zararları değil, bu zararlarından kaynaklanan endüstriyel yıkımlar nedeniyle de yani sağlık sigortaları, devletin bu konudaki üstüne binen yük nedeniyle de hızla bir yasaklama dönemine girdi. Reklamları yasaklandı, sigara kullanımı yasaklandı. Şimdi bazı Avrupa ülkelerinde şeyde de açık havada da parklarda bile sigara içilmesi yasaklandığını okuyoruz gazetelerde. Şimdi belki bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra, belki daha da kısa bir süre içerisinde internet, daha doğrusu tablet kullanımı, cep telefonu kullanımı gibi konularda da böyle bir sınırlamalar getirilecek. İşte kafelerde, restoranlarda, sadece çocuklar için değil, büyükler için de belki restorana girerken telefonunuzu lütfen şeye bırakın diyecekler, vestiyere bırakın çıkarken alırsınız diyecekler. Yani dediğim gibi burada bir aslında düzenlemeye ihtiyaç duyuyor. Yasak deyince iş başka bir noktaya gidiyor ama bir düzenlemeye şiddetle ihtiyaç var gibi geliyor. Yani sigaranın başına gelen dijital aletlerin de başına gelecek bence yakın gelecekte. Buyurun Dürra Hanım, neler demek istersiniz? Hiç bu açıdan bakmamıştım öncelikle Öncü Bey. Olabilir, neden olmasın. Yetişkinlerde de dikkat süresi çok kısaldı. Çünkü ben hem yaşça büyüklerimde hem akranlarımda hem de kendimde de bunu çok sık gözlemliyorum. Bazen oluyor 2-3 saat kalkmadan bir iş yapmam gerekiyor. Ama zorlanıyorum mola vermemekte. Geçen sene böyle değildi mesela. Bir senede bile bunun farklarını kendi üzerimde bile gözlemleyebiliyorsam ben çocuklar üzerinde düşünemiyorum ki gözlemliyoruz zaten. Bu arada Duru hocam sesinizde çok kesinti oluyor. Sesinizde çok kesinti oluyor. Sizler de öyle duyuyor musunuz hocam? Gidip geliyor sahiden. Görüntüsü de biraz gidip geliyor ama internet bir sorun var Dürra Hanım. İnternetinizde sorun var mı acaba? Görüntü de biraz yapıyor, ses de geliyor. Evet, ben ama şimdi nasıl? internette problem var sanırım. Şimdi nasıl? Daha iyi. Sevindim. Bir izleyicimiz demiş ki ekran sınırlamasında ödev süreleri hariç diye duymuştum. Evet, az önce ben de akademik içeriklerle ilgili bunun ayrı tutulabileceğini belirtmiştim. Ergenler ödev bahanesiyle saatlerce ekrandalar maalesef. Sınırlama getirmek istesek sinir krizi ve ebeveynden tamamen kopma durumu oluyor. Ne yapacağız? Evet, güzel bir soru. Şöyle yani bu çok artık ergenlik sürecine de geldiği için bireysel olarak değerlendirilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum ben. O güne kadar nasıl sınırlar almış buna bakmak lazım. Şimdi çocuklarda duygu düzenleme çok çok daha zor yetişkinlere göre. Oradaki öfke patlamalarını yetişkinlikteki öfke patlamaları gibi değerlendirip aileler koydukları sınırı bozabiliyorlar. Örneğin yemeğini yiyeceksin sonra parka gideceğiz ama çocuk ağlıyor. Tamam parkta yiyelim. Ya da artık yemeğini sen yiyebilirsin. Hayır yemeyeceğim. Saçıyor ya buraya. Tamam ben yedireyim sana. Gibi gibi davranışla değil sözle sınır koymaya çalışabiliyoruz.
Tabii ki bu bilinçli yapılan bir şey değil ama böyle ergenlik yaşına gelmiş bir bireyde artık evet sınırlama getirmek istesek sinir krizi ve ebeveynden tamamen kopma durumu olabilir. Bu durumda ne yapabilirsiniz? En azından bundan sonraki sınırlarınızı aile içerisinde birlikte koyduğunuz sınırlar konusunda daha kararlı davranılabilir diye öneride bulunabilirim ben. Bilmiyorum Sabri Bey, siz ne düşünürsünüz bu Kesinlikle konuda? diyorum. Yani biz bunu maalesef çocuklarda o sınırları koyamadığımızda, koyduğumuz sınırlardan ağladıkları için ya da krize varan yaşantıları olduğunda geri adım atıyoruz. Ama gittiğimiz her geri adım maalesef geri adımların ilk başlangıcı diye düşünüyorum. Yani bununla çocuklar kazanmaya başladıkları zaman aslında kazanmıyorlar. Kaybedişin başlangıcı oluyor. Çünkü biz onların ağladıklarında, tepkiler verdiklerinde aman onlar üzülmesin, aman mutsuz olmasınlar diye bunlardan geri adım attığımızda artık onlara herhangi bir şey yaptırmamız mümkün değil diye düşünüyorum. O yüzden size katılıyorum. Biz çocuklarımızı ağlatmamak için dünyaya getirilmiş ebeveynler değiliz. Mutlaka sınırlar koymamız ve o sınırları da uymamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden de demin söylediğiniz çok doğru. Çözümler bulmak aslında ona yönelik daha açılımlar sağlamak onlara bir şey getirmiyor. Artık geri adımların devamı haline geliyor. Kesinlikle katılıyorum. Düzgün bir çerçeve koyalım. O çerçevenin arkasında duralım. Biraz daha büyür, o çerçeve biraz genişler, biraz büyür ama bu gerçekten çok önemli çünkü bunu kontrol edebilmenin yegane yolu o çerçeveyi doğru çizmek diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Burada ben lafa gireyim Buyur, isterseniz. buyur. Ee, Ya şunu da söylemek istiyorum. Biz ilk başlarda hep dedik ki hani bunlar başımıza geldikten sonra şunları yapabiliriz diyoruz. Yani bunu konuştuk ama belki de bu noktaya getirmemek daha doğru olabilir. Evet, bu noktaya gelmiş insanlar için neler yapılabileceğini, çocuklarına nasıl uygulamalar geliştirebileceklerini söyledik. Ama daha önceki zamanlarda, yani çocuk daha yeni doğduysa, belki daha ekranla hiç tanışmadıysa bu süreci en azından belli bir ergenlik dönemine gelene kadar nasıl yürüteceğimiz, nasıl sürükleyeceğimiz bizim için daha kıymetli olabilir. Şimdi çocuk çok küçük yaşlarda, evet, az önce bir yorumda yemek yeme muhabbetiyle ilgili bir şey gördüm. Hani yemeği yemeyince hadi ekrana karşısına koyalım. O da zaten ağzını açıyor ben yemeği uzatınca ve hemen yemeğini yemeye başlıyor. Zaten bu şekilde çocuklara çok fazla yemek yedirildiğine siz de şahit oluyorsunuz, ben de şahit oluyorum. Birazcık çok fazla kolaya kaçtığımızı düşünüyorum. Yani zaten Dur hocamın dediği gibi hepimizin dikkat süresi çok çok kısalmış durumlarda ve bir şeylere sabrımız çok azalmış durumda. Bir işimiz gücümüz olduğu zaman uzun saatler boyunca bununla ilgilenemiyoruz. Dikkatimiz çok dağılıyor. Başka taraflara kayabiliyoruz ve sabır konusunda gerçekten ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum ki öfke problemlerinin de en temelinde bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Çocuklara karşı da sabrımızın daha önceki ebeveynler, yani yıllar önceki ebeveynlere nazaran şu an günümüzde daha düştüğünü, çocuklara olan sabrın daha azaldığını görüyorum. Bir de gerçekten dijital ekran dediğimiz bu bağımlılık, çocuk artık bir yerden sonra gerçekten ulaşamadığı zaman inanılmaz agresifleşip aileye saldırabiliyor, bir şeyleri fırlatmaya başlıyor ve çocuklarda öfke problemleriyle de karşılaşabiliyoruz. O sebeple çocuk ilk baştan, yani daha çok küçük yaştan itibaren, tabii ki de bunun elinden alınması gerektiğini ben düşünmüyorum. Çünkü etrafında sürekli bununla oynayan çocuklar, sürekli bununla ilgili bir şeyler yapan çocuklarla karşılaşacağından eminim. Akranlarından çok da geri kalması gerektiğini düşünmüyorum. Ama sizlerin de söylediği gibi belli bir sınır çizip çocuğun günlük bu sadece çocukla alakalı değil. Yani biz aile olarak gün içerisinde ne kadar telefonla ya da tabletle oynayacağız? Bunun kararını vermeliyiz. Sadece aslında bir kaydırmaktan da bahsedemeyiz. Yetişkinlerde özellikle alışveriş bağımlılığının çok arttığını düşünüyorum son zamanlarda. Online alışveriş bağımlılığının. Yani sürekli bir alışveriş, hadi bunu da sepetime ekleyeyim sonra alırım deyip sepeti sürekli doldurduklarını da görebiliyoruz.
Ya o yüzden sadece hani çocuk en azından uyuyana kadar bizle bir arada kaldığı süreç boyunca evet biz akşam yemeğimizden sonra bir saat boyunca ekranla oynayabiliriz. Ekrana bakabiliriz. İşte ama ne izleyeceğine de biz bir noktada karar veriyor olmalıyız. Çünkü çocuk ne yapıyor o telefonla gerçekten ya da bilgisayarla, laptopla siber zorbalığa giden bir noktaya mı evriliyor bu çocuk yoksa gerçekten verimli bir içerikle mi karşı karşıya, mutlu, keyifli bir vakit mi geçiriyor yoksa gerçekten tehlikeli bir alanda mı? Bunları da kontrol ediyor olmamız lazım ve tüm bu kontrolleri sağladıktan sonra gerçekten günümüzde evet kötü yanlarından bahsediyoruz ama çocuğun gelişimi için de şu an günümüz koşullarında bu ekran sürelerinin de bir noktada faydalı olabileceğini de söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten çok faydalı içeriklerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. O sebeple tüm söylediklerimi toparlayacak olursam yani evet bütün sınırları belirleyip ailecek hem oturup yemek yiyebilip hem oturup sohbet edebilip onun haricinde kalan süreçte bir iki saatte beraber ekran süresini geçirebildiğimiz noktada çok da zararlı olmayacağını düşünüyorum. Tüm bunların oturup sağlanabilmesi tabii ki kolay değil. Anlatması çok kolay şu anda ama hani gerçekten buna sabredip çocukla uğraşmak ya da kendimizi bile o noktada birazcık frenlemek zor olabilir. Ama dediğim gibi gerçekten bunun çok faydası olacaktır ve çocuğun gelişimi adına bunu yapmamız gerektiğini zaten en başından beri söylüyoruz. Ben çok kısa bir şey ekleyip sonra öncül dostuma vermek istiyorum sözü. Benim düşüncem şu: hayatının herhangi bir alanında sınır koymadığımız bir çocuğa pat diye dijital ortamda sınır koymak çok zor. Yani çocuğun doğumundan itibaren yemek yemesi, davranışları, giyinmesi, arkadaş ilişkileri, gece yatması, bütün bunların sınırlarını koyabilen aileler dijital platforma da sınır koymakta daha kolay sonuçlar alabiliyorlar. Ama hayatın hiçbir alanında sınır koymadığımız bir çocuğa biz dijital ortamlar için sınır koymaya kalktığımızda artık o herhangi bir konuda alıştığı sınırsızlığı çok rahat olarak dijital ortamlar için götürüyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısınız? Bana sordun Sana hocam. soruyorum. Diğer Bu söylediğiniz çok doğru. Yani normal bir insanın, sadece çocuk değil, normal bir insan için hayatı düzenli bir şekilde kurulmuş gidiyorsa hayatına sonradan giren her türlü şey de o düzenin içerisinde eritiliyor zaten. Aynen. O düzenin içinde olması gereken yeri alıyor. İşte bu sporda da böyle, e, eğlencede de böyle, eğitimde de böyle, beslenmede de böyle, hepsi yerini alıyor. Sizin o tespitiniz, yani çocuk eğer nasıl davranması gerektiği, nasıl yaşaması gerektiği sınırlarını öğrenerek devam ediyorsa hayatına dijital girdiğinde dijital de aynı şekilde olacaktır. E, Yarın başka bir şey, yani teknoloji ilerliyor, başka bir şey de hayatımıza girecek bizim. Onu da aynı şekilde karşılayacaktır diye düşünüyorum. Yaprak Hoca'nın da galiba daha önce söylediği bir söz vardı. Çok hoşuma gitmişti o benim. Ödül konusu. Eğer bir davranışın karşılığında ödül veriliyorsa onun olmadığı zaman da cezadır gibi bir şey söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Ya işte dersini bitirdikten sonra şey yapabilirsin, tablete bakabilirsin. İşte şunu yaparsan bunu yaparsın deyip ödüllendirildiğinde olmadığı zaman ceza gibi oluyor. Çocuk diğer zamanlarda sürekli ceza görüyor. Şey olmuyorsa, onu bir ödül olarak görüyorsa, yani yine aynı şeye geliyoruz. Yani sizin söylediğiniz noktaya geliyoruz sanırım. Hayatı düzenlemek, düzen içinde akmasını sağlamak. Bugün dijital olur, yarın başka bir şey olur. Bugün çocuk yanımızdadır, yarın işte bir yatılı okula gider. Ama o düzeni her yere kendiyle beraber götürmesi gerekiyor sanırım. Ne dersiniz Duran? Yaprak Hanım çok güzel bir noktaya dokunmuş. Orada hep dediğimiz şey aslında davranışı belirleyen sonucudur deriz ya. Davranışçı yaklaşımda. Evet, çocuklarda ceza işlemez. Ödül ve ödülün kesilmesi, elinden alınması işler aslında. Neden olmasın? Çok mantıklı dijital bağımlılıkta da bunu uygulamak. Bence hocam şu da var.
Aileler sınır koymak kavramını yasak olarak algılıyorlar. Orada da bence Evet. bir üzerinde durulması gereken bir konu var. Çünkü anladığım kadarıyla sınır almamış da ebeveynler olabiliyor. E, Veya bilmiyorum, belki de sonradan birden girdi literatürümüze. Tam olarak ne olduğu da bilinmiyor olabiliyor. Nasıl il sınırları nasıl ayrıca böyle kendini belirli ediyorsa haritada, aynı şey. Biz bunu yapacaksak bunu yapacağız. Bunu yapacağımız yer burada. Bunu yiyeceğimiz saat burada gibi, hani ailenin kuralları diyebiliriz, sınırları. Ee, Birazcık da toparlayacak olursak belki bu noktada ebeveynlere yönelik. Evet, sınırlar koyup yasaklamamamız gerekiyor. Ee, Ve bu sınırları koyarken bence en mühim nokta çocukla anlaşıp onunla birlikte uygulamak. Evet, Emir Ali Bey'in de söylediği gibi rol model olmak. Biz de evet, o çocuğa yemek masasına ekran getirmeyeceksin diyorsak yemek masasında Instagram kaydırmamalıyız. Ya da yemek masasında dizimizin kalan kısmını izlememeliyiz diye düşünüyorum. Evet, biz de aile sohbetine katılmalıyız. O sırada biz de telefonumuzu sessiz alıp bir kenara bırakabilmeliyiz ki dışarıdan zor olarak görünen şeyler, aslında bu küçük 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 şeyler üst üste bindiğinde, evet, bu merdiven 10 adımlık ve bir adımda çıkmak çok zor. Ama bu küçük küçük şeyler, adımlar birleştiğinde istediğimiz hedefe hep birlikte ailecek ulaşabiliriz aslında. Ve aslında yetişkinlerin de kendine vakit ayırıp her zaman yapmak istedikleri şeyleri çocuklarıyla birlikte de yapıp çocuğu hem bedenen hem zihinsel olarak yorabilirler. Bunlar neler? Sanat, spor, doğa yürüyüşleri, kutu oyunları. Hani neden olmasın, çocuklarla birlikte bunlar çok çok daha keyifli oluyor aslında, benim gözlemlerim. Çok daha yaratıcı bir dünyaları var çünkü ve oyun saatlerine bunları dahil edebiliriz. Ve belki uyku öncesi dijital detoks, uyku kalitemiz için de çok önemli. Mavi ekran konusuna kendimiz için de bence orada bir dur demeliyiz. Bir saat öncesinden ailece telefonların alarmını kurup şarja takıp, hani örneğin 10'da uyuyacağız. 9'da herkes şarja takıyor telefonunu ve sonrasında hiç ekranı almıyoruz sabah alarmlar çalana kadar gibi. Ve bence en önemlisi, çocuklara e, evet, teknoloji çağına doğdular. Evet, onların elinden alarak yasaklar koymak onlara çok büyük bir kötülük. Bizim için de öyle. Hani bir dünya var ve hiç buna dair bir şey bilmeyen bir çocuk yetiştirmek. Bu noktada bence bir bütün olarak ele almalı. Bunun faydalarını ve zararlarını ona açık bir dille ifade etmeliyiz. Ve zararlardan en büyüğü ne yazık ki zorbalığın en sık görüldüğü ergen çağındaki siber zorbalık. Bunu çocuğa açık bir dille ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi geçerliliği olan uygulamalarda çocuk seçeneği var. Evet, birçoğunu da ben güvenilir buluyorum. Bakıyorum. Ancak örneğin Roblox oyunu var. Yasaklandı Türkiye'de. Çocuklar VPN'le giriyorlar. Buna benzer birçok oyun var. Bunlar için ne yapılmalı? Ne yapılmalı? Çocuklar bence internette yalnız bırakılmamalı. En azından bir 12 yaşına kadar. Ailelerin gözü üzerinde olmalı. Hangi sitelere girip çıkıyorlar, kimlerle görüşüyorlar, konuşuyorlar. Şifre paylaşımı mümkünse çok önemli bence. Ve çocuklar şu konuda bence ciddi anlamda bilinçlendirilmeli. Kişisel bilgilerin güvenliği. Çünkü o çocuklar onun ne anlama geldiğini bilmiyorlar. En büyük tehlike burada bence, internete dair. Bunlarla ilgili çocukla açık iletişim de kurulursa önceki maddelerle birlikte o 10 adımı yavaş yavaş yorulmadan ailece çıkmış oluruz diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz Sabri Bey? Hocam, Ben kısa burada bir şey... bir dostuma Buyurun hocam. nasıl? Buyurun hocam. Şeyi söyleyeyim. Gerçekten çok doğru. Yani yasak ve sınırlama ayrımını getirmeniz bence çok güzel. Yasaklar gerçekten tepki veriyor. Sınırlamalar çok çok önemli. Ve demin söyledikleriniz de çok önemli. Ben hep şuna inanıyorum. Bir şeyin alternatifini koymak, o zaman
o çocukların elindeki tek eğlence kaynağı internet olacak. Ama müzikti, spordu, özellikle spor, sanat, çocuklarımızı bu yönlerde yönlendirdiğimiz zaman tabii ki dijital ortama da zamanları olacak ama hayatlarındaki tek seçenek dijital ortam olmuyor. Katılıyorum ve biz bunu küçük yaşlardan itibaren verip sonra maalesef sınav senelerinde ellerinden almamalıyız. Sınav senelerinde bunlar gidiyor, cep telefonu kalıyor. Yani bir de belki çok önemli bir şey. O da biraz ergenlere geçeceğiz sizinle başıyla birlikte ama şu akşam yatarken telefonları toparlamak herhalde gelecekteki telefonları sınırlamanın ilk adımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyükler yattıktan sonra da telefonla internete giren, uykusunu kaçıran birçok çocukları, gençleri gördüğümde bu herhalde önlem alınması gereken bir şey. Şimdi Ali dostum bakalım ne buyur Yani dostum. zaten söylenecek çok şeyi konuştuk çocuklar hakkında. Zaten bir yorum geldi şeyle alakalı, yetişkinlerle alakalı neler yapılabilir diye. Aslında ilk başta da şunu söylemiştim. Yani çocukları eğitebilmek için öncelikle kendimizi eğitmeliyiz ki çocuklara gerçekten doğru bir rol model olalım. Bu sebeple şimdi yetişkinlerde biz de zaten çok fazla yaşıyoruz. Çalıştığımız ortamda olabilir, e, evimizin içerisinde olabilir. Yani her yerde zaten sürekli elimizde, cebimizde, yanımızda telefonlarımız var. Bu sadece telefonlarımız değil. E, Bilgisayarlarımızda da çok vakit geçiriyoruz. Televizyon ne kadar eski popülaritesini kaybetmiş olsa da hala televizyonlarda da uzun vakitler geçirilebiliyor. Yani insanlar belki de ailecek televizyon karşısına geçip bir dizi izlemeyi, hani saatler boyunca hiç konuşmadan, tek kelime etmeden bir dizi izlemeyi, tamam evet biz ekran saatimizi bir kenara bıraktık ve ailecek dizi izledik çünkü telefonlarımızı elimize almadık diye düşünüyor olabilirler. Fakat yine televizyon da bizim için bir sonuçta dijital bir ekrandır ve orada da vakit geçiriyoruz. Bunun için aslında insanın kendisinin ne kadar gün içerisinde ne kadar öncelikle telefonla uğraştığını, ne kadar kaydırdığını, belki internette surf yaptığını birazcık kontrol etmeye, saymaya, biraz gün içerisinde belki notlar almaya başlayabilir. Zaten telefonlar bunu bize şu anda sağlıyorlar. Yani gün içerisinde günü kaç saat, hangi uygulamada, ne kadar vakit geçirmişim, bunları ne için kullanmışım, hepsini görebiliyoruz. Kendimize belli sınırlar koyduğumuzda, e, diyelim ki işte dedik ki biz Instagram'da, şu an Instagram'dan yayın yapıyoruz. Instagram'da günlük bir saat ben kendime işte sosyal medyada gezinmek için kendime bir sınır koymalıyım diye düşünüyoruz. Şimdi günde 5-6 saatini, 8 saatini sosyal medyada geçiren bir insanın bir anda ben bir saatte bunu düşürüyorum ve bundan sonra bir saat boyunca çalışacağım demesi, bundan sonra bir saat boyunca gezineceğim demesi çok da doğru olmayacaktır. Bunu da her şey gibi birazcık böyle yavaş yavaş azalta bir anda kesmeden, çünkü her şeyi bir anda kesmenin zor olduğu gibi bu bağımlılık da diğer bağımlılıklardan çok da uzak bir bağımlılık değil aslında. Yani dijital bağımlılık dediğimiz şey de dijitalden çok uzak kaldığımızda mutsuz olduğumuz, sinirlendiğimiz, aklımızın oraya kaydığını çok fazla karşılaşıyoruz ve görüyoruz zaten. O sebeple gerçekten bu dijital ekran saatlerimizi yavaş yavaş azaltarak, birazcık daha kendimize de insaflı davranarak, öncelikle bunu yaparak başlayabiliriz. Onun haricinde gerçekten sosyal ortamlardan çok uzak kalıyoruz. Yani sosyal medyada o kadar çok vakit geçiriyoruz ki bir noktadan sonra arkadaşlarımızla, ailemizle vakit geçirmemeye başlıyoruz. Kesinlikle bu sosyal ortamlara girmeye başlayıp arkadaşlarımızla planlar yaparak dışarıya çıkıp telefonu bir köşeye koyup oturup sohbetler edip dertlerimizi paylaşıp gerçekten bir şekilde ilgimizi çeken konular hakkında konuşmaya başladığımızda zaten telefonun aklımıza gelmediğini görmeye başlayacağız. Ee, Ama dediğim gibi yani nasıl çocuklarda biz diyorsak ki dijital ekrandan çok uzak kalınmamalı, gerçekten belli bir dozda kullanılmaya devam edilmeli. Çünkü işlerimizi de artık biz dijitalde yapmaya başladık. Eskiden hiç böyle şeylerle karşı karşıya kalmıyorduk. Canlı yayınlar diye bir şey de yoktu. Artık nasıl bunları kullanmamız bize ne kadar fayda sağlıyor? Günlük 10 saat bir ekran kullanımımız varsa bunun kaç saatini iş için kullanıyoruz? Kaç saatini keyfimiz için kullanıyoruz? Tüm bunların hepsini detaylıca bir inceleyip daha sonra bununla alakalı bir plan program yapmak, eşimize, ailemize, çocuklarımıza ya da işte her kimle yaşıyorsak onları da bu konuda birazcık uyararak, çünkü hani evin içerisinde biz birazcık
telefonu, televizyonu, bir şeyleri kenara bırakmaya çalışabiliriz. Birileriyle iletişim kurmadığımız sürece elimiz tekrardan o telefona gidecektir ya da o tablete gidecektir mutlaka. O yüzden gerçekten yanımızdaki insanların bize bu konuda destek olması ve onların da bu ekran sürelerini kısaltmaya çalışıyor olması bizim için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hocam ben de bu çocuk kısmı kapanmadan bir şey söylemek istiyorum. Geçenlerde Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı. Dünyada en fazla akıllı tahtası olan ülkeyiz gibi bir açıklamaydı. Yani o akıllı tahta veya o teknolojiyle, o teknolojinin varlığıyla övünen bir şey, e, eğitim yapısı. Ve az önce sanırım yorumlardan bir tanesinde gördüm. Bu arada devam etmeden şurada Serap Özgür Temel isimli izleyicimizin bir sorusu vardı. Onun cevaplanmasını istiyordu. Onun da cevabını sanırım sizlerden verirsiniz. E, Teknoloji çağında yaşıyoruz. Az önceki yorumlardan birinde yazıyordu. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Çocuklarımızı bu teknolojiden uzaklaştıralım mı? Artık bunların eğitimlerinin verilmesi gerekmiyor mu? Eğitimleri veriliyor. Bunlardan uzaklaştırarak biz çocuklarımızı bu çağdan da uzaklaştırıyor muyuz gibi kaygılar var. Veya böyle görüşü savunan insanlar var. Ama bizim burada çocuklarımıza o teknolojiyi getirip kucağına koymak değil, öğrenmeyi öğretmemiz gerekiyor sanırım e, çocukluk çağından belli bir yaşa kadar, Duru Hocam onun sınırını söylüyordu az önce, öğrenmeyi öğretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yoksa teknoloji her zaman var. Yani teknoloji bugün gelmedi. İşte bizim çocukluğumuzda da teknoloji vardı, televizyon vardı. Yani radyoyla biz büyüyen çocukken bir anda televizyonla tanıştık biz. İlk ayak basanları biz televizyondan canlı izledik 69 yılında, 1969'da. Yani teknoloji yeni bir şey değil. Sadece teknoloji şekil değiştiriyor. Yenileniyor, yeni teknolojiler geliyor. Dolayısıyla biz çocuklara teknolojiyle bir şeyler yapması ileriki aşama önce öğrenmeyi öğretmemiz gerektiği düşünüyorum. Bu arada Serap Hanım sorusu da buldum ben de. Diyepli bir oğlum var, 6. sınıfa gidiyor. Beni bu konuda çok yıpratıyor. Ne yapmalıyım diye bir sorusu varmış. Şimdi ben de buna şöyle cevaplamak istiyorum. Geçmiş programlarda şöyle yapıyorduk. Konunun dışındaki soruları bize Instagram Evet. hesabımıza yapmalarını öneriyoruz. Çünkü böyle bir şey olduğunda her tarafa gidiyor konu ve biz asıl konu üzerinde çok fikir üretemiyoruz diye düşünüyorum. Onun için bu şekilde bize yazarlarsa en kısa zamanda ona cevap veririz diye düşünüyorum. Şimdi söylediğin çok doğru. Nasıl kullanılacağını Duru Hanım'ın da söylediği oydu bence. Biz çocuklar dijital ortama girmesin demiyoruz. Bunu küçük yaşlarından itibaren doğru kullanarak artık zaten günümüze bu kadar girmiş bir teknolojiyi dışlamak mümkün değil. Zamanı gelmiş bir gelişmeyi durdurmak mümkün değildir dedikleri gibi artık belki gelecek yaşantıda her şey olacak. Bugün artık alışveriş onun üzerinden yapılıyor. Günlük iş Emir Ali Bey'in söylediği gibi onun üzerinden dönüyor. İnsanlara onun üzerinden ulaşıyoruz. Yani hayatımızın parçası ama bunu doğru kullanmak ve bunun bir şekilde yaşantımızı dağıtıp bizi boş uğraşlara döndürmekten uzak tutmamız. Yoksa tabii ki gelişen teknolojiye yavaş yavaş alışacaklar ama küçük yaşlarda alışamazsak bu ileri yaşlarda gerçekten mümkün olmayacak. Demin Duru Hanım'ın söylediği gibi yani ergenlikte artık 16-17 yaşında bir çocuk hadi ver bakalım şunu deyince öyle kolay kolay vermeyecek. Yani hep söylerim babasıyla kavga edip burnunu kıran çocuklar biliyorum. Balkona çıkıp bunu vermezseniz kendimi atacağım diyen çocukları görüyorum. Ama bu hale gelmeden yavaş yavaş teknolojiyi iyi kullanmamız önemli diye düşünüyorum. İsterseniz bundan sonraki süreçte biraz adolesan çağına, o biraz daha elinden nasıl alırız diye kara kara düşündüğümüz çocuklara gelelim. Ne dersiniz? Olur hocam. Hangi çağ dediniz? O sırada sesiniz Yani kesildi.
ergen çağı, 18-19 Hı hı. yaşlar arası. Hatta 11'e bile artık indi. Biraz daha gençler. Evet. Sorunuzu doğru anladım değil mi? O güne kadar çocuğa bu konuda bir sınır koyulmamış veya hayatındaki diğer durumlarla ilgili de sınır koyulmamış. O gün artık minimalde nasıl önlemler alabiliriz, Doğru, nasıl sınırlar doğru. koyabiliriz? En çok sorun bu. Tamam. Şöyle yapılabilir bence. Bilmiyorum katılır mısınız ama hayatın diğer noktalarında aile içerisinde sınırlar koymaya başlayarak, kurallar koymaya başlayarak çemberi daraltıp buraya gelmek. Çocukla iletişime farklı bir bakış açısı belki. Ergenlik yaşındaki çocuklarla ebeveynler arasında ciddi bir gerilim oluyor çünkü. Orada aramızdaki bağı güçlendirmeye dair belki çalışmalar, bunun üzerine annenin babanın düşünmesi, konuşması, çocuğun onlardan beklentilerine dair konuşmak. Yani aralarındaki bağı güçlendirirlerse aslında ergenler ne isterlerse yapıyorlar o yaş grubunda. Gerçekten. Çünkü bir yönlendirmeye ihtiyaç duydukları bir zaman zaten kimlik karmaşası, kimlik bunalımı dediğimiz dönem kendilerini ve çevreyi tam olarak anlamaya çalıştıkları dönemde en çok anne babaya ihtiyaçları var. Ama en çok da evet onları itiyorlar. Bu noktada belki daha şefkatli davranmak. Yani çocuklar gibi cevap vermeyecekler. O ekranın süresi 1 saat dediğinizde o demeyecek ya o artık bir yetişkin çünkü. Aileler bunu kabul etse de etmese de evet oraya doğru da gidiyor, yürüyor çocuk. Bunu da kabul etmek zor olabiliyor aileler için. Ortak bir paydada buluşmak bence o yaş grubuyla hocam. Ortak bir paydada buluşarak o sınırı sürdürmek hem kendileri ebeveynler hem de çocuktan da bunu beklemek. Ama bir tek dijital bağımlılık da değil. Evet burada bir sınır koyuyorsak sizin de söylediğiniz gibi başka düzenlenmesi gereken yerlere de el at. Belki çocuğa sor. Hani evde sence en büyük sorun nedir? Seni en çok ne mutsuz ediyor? Sence düzensiz olan nedir evimizde gibi konuşup en başta bunları düzenleyip daha sonrasında belki ekrana gelmek gibi olabilir aslında bu hani aileler kendi dinamiklerine göre alıp bunu serpiştirebilirler ki işlevsel olduğunu da düşünüyorum ben. Başka bir noktadan başlayıp buraya gelmeyi. Siz ne düşünürsünüz Sabri Hocam? Ve katılıyorum. Bunun temelinde de sizin söylediğiniz gibi aslında iletişim bence. Yani o kadar emir vererek iletişimi sadece bizim söyleyip onların yapması olarak anlıyorsak maalesef yaşları büyüdüğünde bu yetersiz kalıyor. Onun için iyi bir iletişimle çocuklarımıza ulaştığımızda, onlarla ortak paydada buluştuğumuzda, birlikte geçirip bu zaman değerli kıldığımızda onların da bizimle daha orta noktada buluştuklarına inanıyorum. Ve bunu yapmak zorundayız. Artık günümüzün çocukları mantıklı açıklamadığımızda, onların fikirlerini hesaba katmadığımızda, ortak çözüm bulmadığımızda maalesef onlara bir şey yaptırmak mümkün değil. Aslında maalesef diyorum ama bence iyi olanı da bu. Onlar bir birey demin başladınız. O yüzden onların bu şekilde iletişimde orta nokta olarak birlikte çözüm bulmamız ve onların bunu doğru kullanımı konusunda beraber adım atmamız herhalde çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum Emir Ali dostum ne paylaşır bununla ilgili? Yani şu noktaya çok fazla katılıyorum. Emir dedik yani bu otorite kurmaya çalışmak, ergenlerin üzerinde bir otorite sağlamaya çalışmak ergenlerde genellikle ters tepen bir davranış olduğu zaten sürekli karşımıza çıkıyor. Çünkü ergen artık kendisinin bir birey olduğunun farkına varmaya başlıyor zaman ilerledikçe ve bir şeylerin kararının kendisi vermesi gerektiğini düşünmeye başlıyor ve bunun sonucunda da artık tamam ben ne istiyorsam yapabilirim, belli bir yaşın üzerindeyim. İşte anneme babama belki hesap vermek zorunda değilim diye düşünmeye başlıyor. Sürekli bir hani onlar ne söylüyorlarsa tam tersini yapmak birazcık daha hoşlarına gitmeye başlıyor bir süre sonra. O sebeple çocukların yani çocuk da demeyeyim ergenlerin belki bir noktada 18-20 yaşına gelmiş gençlerin, yetişkinlerin belki de ne yapacağına, gerçekten gün içerisinde ne kadar
ekran süresi kullanacağına biz doğrusunu anlatırız, karşımıza alırız, konuşuruz. Çünkü artık bir çocuktan bahsetmiyoruz. Gerçekten iletişim kurabileceğimiz bir birey var karşımızda. Onu gerçekten bir birey kabul ettiğimizde onu karşımıza alıp doğruları anlatıp, doğruları anlattıktan sonra da hadi gel beraber şunun kararını verelim. Yani sence bunları konuştuğumuzda gün içerisinde ne kadar ekran kullanmalıyız? Ne kadar telefonla oynamalıyız? Ne kadar buna vakit ayırmalıyız? Hadi sen buna bir karar ver. Çocuk eğer bunu suistimal ediyorsa işte bence 10 saat kullanabilirim. Hiçbir sakınca yok bunda. Bence hiçbir sıkıntı yok demeye başlıyorsa birazcık daha huyuna giderek gerçekten onun istediği şey olduğunu ona inandırarak yani aslında bizim istediğimiz şey bir noktada oluyor olabilir. Biz o süreleri birazcık kısaltıyor olabiliriz. Ama bunun kararını sanki kendisi vermiş gibi hissettirerek çocuğu birazcık da kendi kararını kendisi vermiş hissiyatı uyandırarak bence bunu çözebiliriz diye düşünüyorum ben. Teşekkürler. Öncül dostum, sen ne diyorsun? Benim çocuklarla ilgili söyleyeceklerim bitti. Ve görünen o ki çözüm çocuklarda değil büyüklerde. Bence büyükleri konuşmaktan faydalı. Çok doğru. Ben hep onu şey yaparım. Çok sevdiğim bir laf vardır. Suçluyu kazıyın, altından toplum çıkar der. Ben de diyorum ki çocukların sorunlarında kesinlikle büyüklere bakmamız. Yani çocuklar bir sonuç. Bizim o güne kadar yaptığımız ama sonuçlarını görmediğimiz hataların artık elle tutulur hale geldiği dönemler, biraz daha çocuklar büyüdüklerinde ve biraz daha işte o ergenlik yaşlarında karşımıza çıkıyor. O yüzden belki ergenlikteki dijital dijital yaşantıya nasıl adapte olmalılar, neler yapabiliriz? Herhalde bir sonraki konuşmamızda ele alırsak daha iyi olacak. Bugün ancak çocuklardan çıktık. Ancak Evet. ergenler çok daha da büyük bir bence zorlandığımız grup. Ama işte her şey o çocuklardan başlıyor ama onları yapan ana babalardan, ana Hocam, babaları davranacaklarından. Onun için belki gelecek sefere kadar onlarla ilgili başka neler ekleyebiliriz onları da planlarız. Sonraki çocuklar dersleri sanır e, buyur. çocuklar sanırım bizlerin sınav sonuç belgeleri. Çocuklara kadar biz nasıl neyi öğrendiysek o çocuklar bizim sınav sonuç belgesi olarak önümüze konuyor. Eğer Aynen. not zayıfsa demek ki o zamana kadarki eğitimlerimizi biz aksatmışız, dersimize iyi çalışmamışız ve zayıf almayı hak etmişiz. Çocuk iyi ise demek ki dersimize iyi çalışmışız, kendimizi iyi yetiştirmişiz ve notumuz 90, 95, 100, 85 sanırım. Ona benzetiyorum ben biraz. Çok doğru, katılıyorum. Tek bir şey söyleyeceğim, sonra arkadaşlarıma vereceğim. Şu çok önemli. Bence belki güzel bir mesajda ne olursa olsun bunların değişme şansı var. Yani öyle geldi, öyle gidecek diye bir şey yok. İnsan her yaşta bunları toparlayabilir. Çocuklar özellikle bence her şeyin o beyaz yani hayatı çok daha iyiye götürebilecek donanıma, plastisiteye sahipler. Onu paylaşmak istiyorum. Buyurun. Evet hocam, çok haklısınız. Ben de evet yani yayın açıldığından beri hayatımızın bir parçası olduğundan bahsediyoruz teknolojinin. Ancak doğru sınırlarla gelişimleri için çocukların doğru şekilde kullanılmalı dedik. Yani dijital dünya ve gerçek dünya arasındaki sağlıklı dengeyi kurar. Aslında bilinçli bireyler haline getirebiliriz biz bu çocukları. Bu dengeyi kurmak da sandığımız kadar zor değil. Bahsettiğimiz basamakları kendi aile dinamiklerine uygun şekilde küçük küçük uygulamaya başladıklarında sonuçlardan kendileri de motive olacaktır diye düşünüyorum ben ailelerin. Emir Ali Bey ne düşünür? Son olarak ben de şunu söyleyeyim. Bir sınav sonucundan bahsetti. Öncül hocam dedi ki yani aslında birazcık sınav sonucumuzun nasıl olacağıyla alakalı. Ben de şunu söylüyorum. İlk başından beri
sabra çok atıfta bulundum sürekli. Ebeveynlerin ne kadar sabırlı olduğuyla alakalı olduğunu söyledim. Gerçekten ne kadar sabırlı davranırsak çocuklarımıza karşı bir şeyleri ne kadar geç artık sabrımız tükenmeye başlarsa o zaman gerçekten sınav sonuçlarımız da bizim güzel olmaya başlıyor. Nasıl şu anki gerçek hayatta da biz iş hayatımızda, okul hayatımızda bir şeyleri başarmak için ne kadar sabır gösteriyorsak, o kadar iyi olabiliyorsak, e, gerçekten de belki çocuklarla da uğraşırken, çocuklara tahammül etmeye çalışırken de bir noktada bir nefeslenmek, bir sabır çekebilmek için bir köşeye çekilebilmek, birazcık bundan uzaklaşabilmek belki bize iyi gelecektir ama dediğim gibi ne kadar sabır gösterirsek çocuklarımıza, çocuklarımız bizim için o kadar beklediğimizi bize verebileceklerini düşünüyorum ve sanırım artık yayının sonuna doğru da gelirken dinleyen herkese teşekkür ediyorum ben kendi adıma. Kapanışı önce veriyorum o zaman. Ben de Sabri Hocama teşekkür ederim öncelikle. Beni böyle yayınlarda hemen dahil edip şeye yayına katılmamı sağlıyor. Ben de çok keyif alıyorum. Ya bu canlı yayınları ben çok önemsiyorum. Ta başladığı ilk zamandan beri yayında olsam da olmasam da içinde oldum ve kendi adıma çok şey öğrendim. İzleyicilerimiz de umarım çok şey öğreneceklerdir. Ama benim izleyicilerden ricam şu olacak. Kafanıza takılan bir şey olduğunda Yaprak Terapi'nin Instagram hesabına o DM veya doğrudan mesaj kısmından yazın. Duru Hanım, Emre Ali Bey, Sabri Hocam, Yaprak Hocam oradan cevaplıyorlar. Ve bu canlı yayınları da yakından takip etmenizi öneririm. Verilen bilgilerin yanında bu bilgilerin verilirkenki samimiyet benim çok hoşuma gidiyor. Yani okulda ders dinlemek gibi değil de sanki evde sohbet ediyormuşuz gibi geliyor. Bence bu çok değerli. Çok teşekkürler güzel sözler için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sizlere de katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi Teşekkür akşamlar. ederiz. İyi Sağ akşamlar. olun. akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.